Merhaba arkadaşlar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomuzun ikinci bölümüyle yeniden birlikteyiz. Birinci bölümde ucuz hisseleri nasıl filtreliyoruz onu inceledik. Belli filtrelemeler sonucunda belirlediğimiz hisselerin karlılıklarına, fiyat kazanç oranlarına ve piyasa değeri bölü defter değeri oranlarına bakmaya başlamıştık. Buna göre de hisselerimizi elemeye başlamıştık arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Birinci bölümü izlememiş olan arkadaşlar için şuraya yukarı kart bırakıyorum ve aynı zamanda videonun sonunda da ayrıca kart olacak. Ve açıklama kısmında da linkini bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi ARASE hissesiyle devam edebiliriz. ARASE'ye bakalım. Hemen şuraya ARASE olarak yazalım. Doğu Aras Enerji. Evet, piyasa değeri bölü defter değeri ve FK oranları uygun gözüküyor. Kaptan inceleyelim karlılık durumunu. Evet, finansal raporları araştıralım. Evet, 13.06.2024'te gelmiş bilançosu. Hemen açalım. Evet, net dönem karı eksi 167.000. Şirket zarar ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla ARASE stratejimize uygun değil. Listemizden çıkartıyorum. Teknosa'ya bakalım hemen kaptayken. Şuraya Teknosa yazalım. Evet, bildirim sorgusu kısmından finansal raporlar son bir yıl getir diyoruz arkadaşlar. Evet, bunda da 28 Mayıs tarihinde bilanço açıklanmış. Hemen şirket kar ediyor mu ona bakalım. Evet, Teknosa'nın da zarar ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Teknosa'yı da listemizden çıkartıyorum. Mondi'ye bakalım. Şuraya yazalım. Evet, Mondi şirketini seçtik. Bildirim sorgusu kısmından finansal raporlar getir diyoruz. Evet, 7 Haziran'da açıklanmış bilanço. Açtığımızda şöyle bakalım. Evet, Mondi'de de zarar gözüküyor. Mondi'yi de listemizden çıkartıyorum. Evet, Peker Gayrimenkul. Bunu da hemen kontrol edelim. Evet, Peker Gayrimenkul şirketinin de zarar ettiğini görüyoruz. Ve listemizden çıkartıyoruz. Fade Gıda'yı kontrol edelim. Evet, Fade Gıda zarar etmiyor. Net dönem karı 11.744.000 olarak gözüküyor arkadaşlar. Fade Gıda'yı diğer oranlarımızdan bir kontrol edelim. Fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Fade Gıda'da FK oranımız 41. Stratejimize göre 20'den küçük olması gerekiyor. Ve uygun değil arkadaşlar. Fade Gıda'yı da listemizden çıkartıyorum. Gezza'ya bakalım. Hemen karlılığını kontrol edelim. Evet, Gediz Ambalaj hissesinin de zarar ettiğini görüyoruz ve listemizden çıkartıyoruz. Oylum Sanayi hissesine bakalım. Evet, Oylum Sanayi hissesinin de zarar ettiğini görüyoruz ve listemizden çıkartıyorum. Mazhar Zorlu Holding. Bunu da kontrol edelim. Evet, Mazhar Zorlu Holding'in de zarar ettiğini görüyoruz ve listemizden çıkartıyoruz arkadaşlar. Mepet hissesine bakalım. Evet, Mepet hissesinin de zarar ettiğini görüyoruz. Listemizden çıkartıyoruz. Ve son olarak Credit Best Factoring hissesine bakacağız. Evet, şirket zarar etmiyor. Diğer oranlarımıza bakalım. Evet, diğer oranlarımızda da sıkıntı gözükmüyor. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1.87, 5'ten küçük, güzel. FK oranı da 7.75, 20'den küçük, güzel arkadaşlar. Evet, iki tane hissemiz var toplama yapabileceğimiz. Bir tanesi Servet Gayrimenkul. Burada hatta ilk alımını ekleyelim. Diğeri de Credit West Factoring. Burada da ilk alımı ekleyelim. Evet, iki hisse listemize eklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi listemizde mevcut hisselerin son durumunu hep beraber bir kontrol edelim. Kontrol etmeden önce şöyle ben daha önce şirketlerin son gelen bilançolarına göre karlılık durumlarını kontrol etmiştim. Zarar eden şirketlerin yanına kırmızı bayrak koydum arkadaşlar. Şimdi bu şirketleri listemizden çıkartacağız. Ve bir tane mavi bayrağımız var. Bu da fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı artık uygun değil arkadaşlar. Bu da Borusan hissesi. Burada %2.91'lik karlılığımız var. Daha önce 2 defa toplama yaptık. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı veya FK oranı artık uygun değil. Bu yüzden listemizden çıkartıyorum. %2.91'lik karlılıkla. Onun dışında kırmızı bayraklı gördüğünüz hisseler ise yeni açıklanan bilançolara göre zarar eden hisseler arkadaşlar. Bunlardan biri Uşak. Uşak Seramik hissesinde daha önce 3 defa toplama yaptık. %40'lık bir karlılıkla listemizden çıkartıyorum Uşak Seramik hissesini. Evet, onun dışında Pasifik Gayrimenkul var. Pasifik Gayrimenkul listesinde daha önce bir defa toplama yaptık. Şu anda %3.45'lik karlılığımız var. Ve şirket zarar ediyor arkadaşlar. Bu yüzden listemizden çıkartıyorum. Evet, bir diğer zarar eden şirket Ensari Deri. Burada %20'lik bir zararımız var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zarar eden şirketle ortaklığı devam ettirmenin anlamı yok. Yeni gelen bilançoda şirketin zarar ettiği gözüküyor. Bu yüzden listemizden çıkartıyorum. Evet, son olarak Tukaş. Bunu geçen hafta eklemiştik. Yeni bir bilanço geldi. %0.95'lik karlılığımız var. Ve listemizden çıkartıyorum. Şirket zarar ediyor arkadaşlar. Evet, şimdi kalan hisselere tek tek bakalım. TAV Hava Limanları'na bakmıştık. Burada %132'lik bir karlılığımız var. Gayet güzel. Asuzu hissesine geçiyorum. Asuzu'da daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda alım yaptığımız ortalama seviyelerden %41'lik bir karlılığımız var. Kimtex Poliüretan'a geçiyorum. Kimtex Poliüretan'da daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda %7 zararımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Kör Granit'e bakalım. Kör Granit'te %6 zararımız var. -90 seviyesinin üzerine attık. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Şöyle bakın, daha önce 2021 yılı
Ekim ayında -90 seviyesinin altında sarkmalar gelmiş ve sonrasında muazzam yükseliş gelmiş arkadaşlar. O zaman fiyat 1.04'müş. Şu anda bile 3.46, 8.44'lere kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Gayet güzel. Tekrar böyle bir yükselişin önümüzdeki dönemde gelmesini beklerim. Şeker gayrimenkule bakalım. Şeker gayrimenkulde -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda %1'lik zararımız var. Daha önce 4 defa toplama yaptık. Bakın şeker gayrimenkul listesinde de Nisan 2023'te -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %316'lık güzel bir yükseliş yaşanmış. Devamını bekliyor olacağız. PC iletişime geçiyorum. PC iletişim listesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %59'luk karlılığımız var. Gayet güzel. -10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluk oluştuğunu görüyoruz. Fiyatımız yukarı yönlü giderken Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş vaziyette. Dolayısıyla tedbir amaçlı elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar PC iletişim listesinde. Ereğli'ye geçiyorum. Ereğli'de %24'lük karlılığımız var. Daha önce bir defa alım yaptık. 25 Mart haftasında yaptık alımımızı arkadaşlar. Ereğli listesinde de fiyatımız yukarı yönlü devam ederken Williams yüzde aralığı yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dolayısıyla uyumsuzluk var. Ereğli listesinde de elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Petkim'e geçiyorum. Petkim listesinde daha önce bir defa alım yaptık 25 Mart haftasında. Şu anda -10 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. %11'lik bir karlılığımız var. Gayet güzel yoluna devam ediyor. Akçansa'ya bakalım. Akçansa'da daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda %2'lik karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Derlux yatırım listesine geçiyorum. Derlux yatırım listesinde daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. %6'lık zarar durumundayız şu anda. Bakın Derlux yatırım listesi de 18 Aralık haftasında -90 seviyesinin altında kapanışı yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş yaşanmış daha önce. %81'lik. Bir diğer hissemiz Tapli Oksijen. Tapli Oksijen hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %7.40'lık karlılığımız var. Vantaş'a geçelim. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %19 karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bobet hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. %3.18 zarar durumundayız şu anda. -90 seviyesinin altına tekrar düşerse eklemeye devam edeceğiz. Etkiler Holding'e bakalım. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. %6 karlılığımız var. Tüpraş'a geçelim. Tüpraş'ı 2 hafta önce toplamaya başladık. 2 haftada %4.21 karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Gayet güzel. ODAŞ'ı da aynı şekilde 2 hafta önce toplamaya başladık. 2 haftada %13.5 karlılığımız var. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Gayet güzel. Doğaç, bunu geçen hafta ekledik. Geçen hafta eklediğimiz hissede şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. %1.82'lik karlılığımız var. Agrot hissesini de geçen hafta ekledik. Burada da %2.78 zarar durumundayız. -90 seviyesinin altında bir kapanış daha geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir alım daha ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ekledik. Evet, Servet Gayrimenkul ve Credit West Factoring hisselerinin yeni eklendiğini söylemiştik. Bunları da önümüzdeki haftalarda takip ediyor olacağız. Şimdi son olarak videonun başında diyelim ki bir sepet oluşturdunuz. Bu sepette aynı sektör hisselerinden hangisini seçeceksiniz? Bunu nasıl belirlersiniz? Bununla ilgili bir yöntem göstereceğimi söylemiştim arkadaşlar. Hemen şimdi ona bakalım. Şimdi mesela Pegasus veya Türk Hava Yolları hangisini seçeceğiz? Şöyle yapılabilir arkadaşlar uzun vadeli bir sepette. Şuraya arama kısmına Türk Hava Yolları THYO bölü Pegasus olarak yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu grafiği açtırdığınızda bakın burada yani Türk Hava Yolları'nın Pegasus cinsinden fiyatlandığını görüyorsunuz. Mesela burada ne yapabilirsiniz uzun vadeli bir portföyde? Şimdi bu siyah olarak gördüğünüz Kaufman hareketli ortalaması. Bakın 9 Ekim 2023 tarihinde Kaufman hareketli ortalamasının üzerine çıkıyor. Mesela burada Türk Hava Yolları tutarsınız. Türk Hava Yolları Pegasus'a göre daha hızlı değerleniyor. Bakın yükseliyor. Mesela burada da bakın 22 Nisan 2024 tarihinde bu sefer de Kaufman hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırıyor. Burada da Pegasus'a geçebilirsiniz. Pegasus Türk Hava Yolları'na göre daha hızlı değerleniyor anlamına geliyor. Bu şekilde uzun vadeli portföyünüzde Pegasus, Türk Hava Yolları gibi aynı sektördeki şirketler arasında geçişler yapabilirsiniz. Veyahut da mesela buraya Alfa Trend indikatörünü ekleyebilirsiniz. Şöyle ekleyelim. Alfa Trend indikatörü çalışmadı arkadaşlar. Super Trend ekleyebilirsiniz. Evet. Burada Super Trend indikatörünün al verdiği dönemlerde Türk Hava Yolları tutabilirsiniz. Sat verdiği dönemlerde de Pegasus tutabilirsiniz portföyünüzde gibi bir yöntem izleyebilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da mesela Turkcell mi, Türk Telekom mu? Onda da mesela şuraya yazın. TCL bölü TT.com. Evet. Enter dediğinizde yine aynı şekilde Super Trend'in al verdiği dönemlerde Turkcell tutabilirsiniz. Sat verdiği dönemlerde de Türk Telekom tutabilirsiniz. Bu şekilde hisselerin birbirlerine karşı grafiklerini de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bir ek bilgi olarak vermiş olayım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.